Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yeni bir videoyla sizinle beraberim. Lütfen bu videoyu izlemeden önce bir beğeni atıp abone olup arkadaşlarınızla paylaşın. Arkadaşlar, çekilişlerimiz devam ediyor. O yüzden yorumlarınız ve beğeni atmanız ve arkadaşlarınızla ya Discord sonuçlarınızla paylaşmanız her zaman fayda var ve bunları dikkate alıyorum. Çekilişlerimiz de çok sağ olun. Bugünkü videomuz Rise of Kingdoms güncelleme 1.0.98 güncellemesi inceleyeceğiz ve bakalım neler olmuş. Resmi sayfasında, yani Rise of Kingdoms'ın resmi sayfasında paylaşıldı ve biz sizinle beraber bunları bakacağız tabii ki. Ama bakmadan önce beğeni atmayı unutmayın. Geçelim bakalım neler var. Bugün tekrardan ilk sayfamız tabii ki burada böyle bir şekilde güncelleme böyle bir şekilde olacak. Birinci etkinliklerimizden bahsedersek arkadaşlar, yeni etkinlik Karanlık Kale Baskını. Burada bir zaman seçin. İttifak üyeleri. Yani şimdi zamanı seçiyoruz. Hangi tarihleri bu etkinlik başlansın ve nasıl olsun onu tarihini seçiyoruz ve sonra artık Karanlık Kale, Süvari, Piyade, Okçular. Yani ittifak üyeleri piyade için 50 ittifak üyesi olması gerekiyor. Okçular için, yani Karanlık Kale'ye okçuların yani elde etmesi için, bu temayı elde etmesi için büyük ihtimal 100 üye ve tabii ki Karanlık Kale'ye süvarilerde 20 üye olması gerekiyor. Müttefiklerinizi toplayın, Karanlık Kale'lere saldırın ve ödülleri toplayın. Yani şimdi böyle bir şey var. Buraya rally açıyoruz. O düşmandaki kale süvari mi? Ya öyle bir şey olabilir aslında. Tam bir etkinlik var ya, bizim şehrimizi saldırıyor bazen okçular, bazen süvariler, bazen piyade. Bu tam onun tersi. Biz onlara saldırıyoruz ve ödüller alıyoruz. Ödüller neler olacağını hiçbir fikrimiz yok. Ya hiçbir şey söylememişler. O yüzden bunu bilmiyorum. Ama ittifak üyeleri, yani burada 3 çeşitimiz olacak arkadaşlar. Galiba burada da böyle olacak. En düşük, orta, en zor. Ya seçkin. Böyle bir şey diyebiliriz arkadaşlar ve böyle de yani burada bir kaleye saldırırken 100 ittifak üyesi saldırabiliyor. Burada 50 ittifak üyesi saldırabiliyor. Buradan da 20 ittifak üyesi saldırabiliyor. Büyük ihtimal böyle bir şey olacak bu etkinlik. Yenidir. Gelmeden, görmeden bir şey diyemiyoruz ama güzel bir etkinlik olacağını diye düşünüyorum. Fetih sezonun optimizasyonu. Fetih sezonun optimizasyonu buradan yazıyor arkadaşlar. Yeni kristal, bakın. Yeni kristal teknoloji sistemi. Warriors'ta 10. testi. Yani biz test yapıyoruz. Büyük ihtimal bir server testi gelecek. Yayıncılar giriyoruz arkadaşlar ve orada testleri ya denemeleri yapacağız. Sınırsız ve tüm Britanya'nın kralı savaş gelgitleri ve Kahramanmaraş'ı devam ediyor. Başlangıççılar artık otomatik olarak atanıyor. Şimdi yeni kristal teknolojisini tanıtıyoruz. Yeni kristal teknolojisi nasıl en düzgün, en sağlam olacak? Çünkü artık birçok içerik yok. Bu özellikle bizde de aynı şekilde yani yapılıyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok ve devam ediyoruz. İnşallah bakalım bunu Fethi sezonda ya bu kristal ne kadar değerli olduğunu söyleriz. Olimpiya şampiyonları liderlik vardı arkadaşlar. Beceriler. Burada gördüğünüz gibi yani piyade, süvari, okçu liderlik vardı. Ve şu an direkt mancanik ya kuşatmayı da eklediler arkadaşlar. Yani artık birçok kişi mesela 3 kıta mancınık oynuyor abi. Birçok kişiyi görüyoruz. Biz mühendisliği koymuşlar ve burada yeni beceriler mühendislikte koyulmuş arkadaşlar. Yeni mühendislik beceri eklendi. Yani yeni mühendislik beceri eklenmiştir. Okçu becerileri ayarlandı. Okçular değişmiş büyük ihtimal. Belirli piyade, süvari ve karma becerileri değerlerin ayarlandı. Yani buradaki aslında böyle bir şey diyebiliriz. Olimpiya şampiyonlarının becerileri tamamen değişiklik yaşanıyor büyük ihtimal. Burada bir değişiklikler biraz şey göstermiş yani burada mühendisliğe özeldir. Ama büyük ihtimal okçularda da özel gelmiş. Piyada ve süvariye de özel gelmiş gibi geliyor bana da. Bu da çok güzel çünkü olimpiya şampiyonları birçok kişi severek oynuyor. Özellikle mesela benim bir arkadaşım var. Oyun oynamıyor. Sadece olimpiya oynuyor ve üst sıralamalardan her zaman yer alıyor hesabı. Bir psikopat tam. O da böyle bir şekilde olabiliyor. Geri kalanı Osiris maçın optimizasyonu. Özel eşleşme ayarı artık şunları içeriyor. Yani burada diyor ki kristal teknoloji meraklıları, geçmiş zafer meraklıları. Ya burada şimdi böyle bir şey. Kayıp krallık. Bir dakika arkadaşlar. Ben buradan bir şey sanki tam İngilizcesine bir bakalım. Evet, burada İngilizcesini böyle daha sağlam bir şekilde arka Osiris, Erkaf Osiris'i bizim yani kendimiz ayarlıyoruz ya.
Bazen mesela arkadaşlarımızla beraber falan oynuyoruz. Eee, kristal teknoloji buff'ları ve abi karanlıktaki yani Kayıp Krallık'ta bizim hangi buff'larımız varsa artık Arka Osiris'te de öyle bir şekilde eee, abi bu çok saçma olmuyor mu? Abi şimdi biz tamam. Bütün arka fosilisler değil. Sadece bizimki yaptığımız o arka fosilisler var ya, arkadaşlarımızla falan oynuyoruz. Arkadaşlar burada KVK'daysanız ya Kayıp Krallık'taysanız arkadaşlar, sizin bufflar yani teknolojiniz ne kadar yüksekse orada onlar da etkileniyor. Ve artık ne kadar kaç tane maç kazandıysanız falan onlar da ekleniyor. Ve özellikle komutan ayarlamaları var. Yani hangi komutanlar yapılıyor, hangi komutanlar olabiliyor. Bunlar da tabii ki farklı olacak ve kapasitesi, birim kapasitesi mesela herkes %50, biz yani şimdi böyle özel olarak arka fosilisi giriş yaparsak %50'lik de kapasitesi vardı. Ama burada şimdi değiştirebiliyoruz. Yani %25'e de değiştirebiliyoruz. Ve buradan da kontanda gerçek mod, yani hangi kontanları da biz kullanabiliyorsak burada Orca Fossilis'te bunu da yapabiliyoruz. Bu da güzeldi. Ve önemli olan buradaydı arkadaşlar. Liderler biraz daha yeni böyle yeni şeyler gelmiştir arkadaşlar. Ve bir gördünüz galiba. Buradaki R4'lerden falan birçok şey gelmişti. Mesela burada bir tane buff var. Mesela bunlar. Tetikte general, zırhlı general, koruyucu general veya da kahraman general, sefer, bunun balo bunlar gelmiştir arkadaşlar. Hiçbir buff'ı yoktu. Artık bu oyunda ya bu maçta aslında böyle bir şekilde buradan artık kendimiz ayarlayabiliyoruz. Yani R5 burada hangi birime danışmadan harici savaş ağası, elçi ve diğerlere artık kendisi buff verebiliyor ve bu da oldukça güzeldir. Birçok kişi yani ben gereksiz miyim lan, bu ne ya, bu ne buff, bu bufflara falan vermiyorlar ya, bir şey yapamıyor. Ama burada buffları da değiştirebiliyor R5'ler ve R4'ler ve bu da oldukça güzeldir bence. Yani sağlam bir şey yapmışlar. Sonraki konumuz Muza buff'ı. Muza etkinliğinden zaten Muza etkinliği biliyorsunuz arkadaşlar. Kahramanlarımız çok daha güçlü oluyor arkadaşlar. Yani burada müzeye bakarsak arkadaşlar burada birçok komutanımız var. Birkaç tane komutan gerçekten geride kalmıştır. Yani birçok komutan geride kalmıştır ama oyun yeni hani bunları ekleniyor arkadaşlar. Artık piyadelermiş, süvarilermiş, okçularmış. Bunları hepsini teker teker burada ekleniyor ve burada eklenmiş olduğu şeyler arkadaşlar, piyade saldırısının %10 ve piyade sağlığı %5 Harald gelmiş ve Zenobia'da tabii ki buradan eklemişler arkadaşlar. Zenobia da gerçekten güzel. Ben hemen Zenobia'ya bakayım arkadaşlar. Burada böyle gelen karşı saldırı hasarı, gelen karşı saldırı hasarı artı %8 ve burada da beceri büyücü neydi lan? Heh, bu da beceri karşı saldırı hasarı, yani böyle bir şekilde söyleyebiliriz. %5 ve %8. Zenobia pek gelmiyor bana aslında. Artık Zenobia meta'ya geri dönecek mi dönmeyecek mi? Ama karşı saldırı hasarı %8 gerçekten yüksekte. Birçok yerde mesela görüyoruz marteli kullanıyorlar. Burada Zenobia bu konularda tekrardan Gorgo ile belki bir şeyler yapabiliyor. Gerçekten de yapabiliyor yani burada Gorgo ile. Ve buradan da Harald'a da %10 piyada savunması ve %5 piyada sağlığı çok sağlam. Özellikle rallilerde falan da belki iş yapar. Açık alanda da biz kullanabiliyoruz aslında. Böyle bir şey var yani ben Harald'ı baya kullandım arkadaşlar. Burada Harald gerçekten sağlamdır. Yani onu swarmladığın zaman da Harald'ı swarmladığın zaman gerçekten farklı bir şeyler yaratıyor. Harald çok güçlüydü eskiden. Ama şu an yani güçlü değildir arkadaşlar. Ama sonuç olarak yani burada o yüzde kaçtı ya? Bir dakika. %10 piyada savunması ve %5 sağlık pek fazla bir şey değiştirir mi? Değiştirmez ama açık alanda kullanmış haline getirebiliyor. Tabii ki geldiği anda, yani muza bufflar geldiği anda ben de teker teker bu komutanı bütün komutanlarıma deneyeceğim ve bakalım, hala mesela benim hesabımda fulldür. Birçok insanın hesabında fulldür bu komutan. Bu komutan kullanılabiliyor mu, kullanılmaz mı? Onu da göreceğiz. Burada piyade işgal beceri. Birçok kişi mesela yapıyor. Hatta rallide bu çok iş yapıyordu Harald. Burada mesela Scipio Amelianus'la beraber belki rallide de çok iyi, sağlam iş yapar yani. %10 savunma, %5 de sağlık. Hiç az değildir arkadaşlar Harald için. Ama denemeler tabii ki muhakkak kesinlikle yapılması gerekiyor ve ondan sonrası tabii ki size anlatırız. Bu komutanlar hala kullanılır mı kullanılmaz da, ama muhakkak bunları şu an fulllemeye kalkmayın çünkü bir işe yaramaz.
Harikaların Adası. Harikaların Adası böyle bir etkinliktir arkadaşlar. 30 tane altın kafa etkinliğidir. Yani 35 kafa etkinliği değildir arkadaşlar. 30 kafa etkinliği, her kafa 1000 cevheriyle satın alabiliyorsunuz. Bu etkinlikte epik ya hatta mor şehir temaları veriyor arkadaşlar. Bu mor şehir temaları tabii ki alabiliyorsunuz. Ekipman veriyor yeni oyunculara. Deneme muskası veya sesi sınav alabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir etkinliktir aslında. Yeni oyunculara bayağı yardımcı oluyor. Farm hesaplarımıza da güzel bir şekilde yani kaynak doldurtuyor bize. O yüzden bir problem çıkmaz. Bu etkinlik de gayet güzeldir. Yani 1.0.98 güncellemesi gerçekten güzel bir şeyler getirmiş ve oyun her gün gittikçe yenilenmeye ve büyümeye çalışıyor. Geri kalan güncellemelerde artık ne zaman geleceğini bilemiyoruz ama her ne zaman gelirse size söylüyoruz ve Rock ya Rise of Kingdoms gerçekten bu oyuna büyük adımlar atıyor ve bu adımlarda yavaş yavaş hepimiz etkileri görüyoruz. Siz bu güncellemenin hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bir fikrim yok ama eğer ki güzel bir düşünceniz varsa ya herhangi bir yorum varsa yani Rock'a böyle bir şey eklensin diye yorumlarda yazın ki tabii ki muhakkak bunları da biz söyleriz ve onlar dikkate alacak. Arkadaşlar bu video da buradan bitti. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni atmayı ve yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Zili açın. Yani burada bir ton çekilişlerimiz var arkadaşlar. Ve ne kadar fazla çekilişe katılan insan olursa çekilişleri 2 kata çıkartıyoruz. O yüzden paylaşmayı asla ve asla unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.